Merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün çok değerli arkadaşım Beste ile beraberiz. Beste 3 aylığına Stockholm'a bizim laboratuvara geldi ve burada deneyler yapıyordu. Bugün onun doktora projesi hakkında bilgiler edeceğiz. Başlamadan önce biraz kendi altyapın hakkında bilgi verebilir misin Beste? Sen nerede okudun, ne yapıyorsun şu ana kadar? Tabii ki. Ben ODTÜ'den mezun oldum. Moleküler biyoloji ve genetik. 2019 mezunuyum. Mezuniyetimden hemen sonra Koç Üniversitesi bütünleşik doktora programına başladım. Bu program 5 yıllık bir program. Master programını da içine kapsıyor. 17 tane ders alıyorsunuz. Yeterliğe giriyorsunuz. 5 yılın sonunda PhD ünvanıyla, doktora ünvanıyla mezun oluyorsunuz. Şimdi ben son sınıftayım, yani son dönemimdeyim. Şu anda da buraya EMBO ile birlikte geldim. Türkiye'de yapamadığım, Koç'ta imkanlarımın olmadığı, yetmediği bazı işte mikroskoplar olsun, teknikler olsun, yapamadığım deneyleri burada yapabilmek için işte EMBO'ya başvurdum. Erdinç'le konuştuk, geldim. Ve hoş ya. Gidiyorum yarın. Peki doktora projen kabaca ne üzerine oluşuyor? Cevaplamak istediğin sorular neler? Biz hücre bölünmesi üzerine çalışıyoruz. Aslında özellikle sitoplazma bölünmesi üzerine çalışıyoruz. Hücre bölünürken cleavage arrow dediğimiz hücre boğumu sıkılıyor ve hücre ikiye ayrılıyor bildiğimiz kadarıyla. Bizim ilgilendiğimiz proteinin daha önce geçtiğimiz yıllarda bu mekanizmada yer aldığını gösterdik. Normalde bu protein hem sitoplazmada bulunabilen hem de membrana lokalize olabilen bir protein. Başka yerlerde görevleri olduğunu biliyoruz ama daha önce hücre bölünmesine görev olduğunu gösterilmemişti. Ve biz hücre bölünmesine baktığımız zaman kendi proteinimizin tam bölünme kovuğunda, hücre boğumunda arttığını, yani biriktiğini gördük. Ve buraya nasıl gittiğini, neden gittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bu proteini knockout, yani sildiğimizde, hücreden knockout ettiğimizde hücrenin düzgün bir şekilde bölünemediğini ve bölünemediği için de çift çekirdekli ya da daha çok çekirdekli bir hücre haline geldiğini gördük. Bu da demek oluyor ki bizim proteinimiz hücre bölünmesi safhasında, özellikle sitokinez safhasında çok önemli bir role sahip. Ki o olmadan hücre düzgün bir şekilde bölünemiyor. Ayrıca diğer bir ayağında benim projemin ben hücre bölünmesi sırasında bu bölünme kovuğunda oluşan basınç nedeniyle hücrenin pollarında, yani iki ucunda kabarcık dediğimiz küçük bilepler oluşuyor. Biz gördük ki benim proteinimi sildiğimizde, knockout ettiğimizde bu bilepler, kabarcıklar büyüyor ve geri toplanması çok zor oluyor. Normalde bunun bir regülasyonu var. Yani sitokinez sırasında oluşan bu kabarcıklar normal olağan şeyler ama belli başlı bir miktarda büyüyüp geri küçülmesi gerekiyor ki regüle olabilsin. Ama benim proteinim olmadığı zaman geri küçülmediğini gördük. Yine bu demek oluyor ki bu protein bu bilebin regülasyonunda da önemli bir rol oynuyor. Ama biz bu proteinin nasıl sitoplazmadan çıkıp da, yani gidip membrana bağlandığını, hangi yolla gittiğini bilmiyoruz. Ya da hücre boğumuna nasıl biriktiğini bilmiyoruz. Hani hangi mekanizmayla oraya geliyor, nasıl orada kalıyor veya nasıl geri sitoplazmaya dönüyor. Bunlar hakkında hiçbir fikrimiz yok. Benim araştırmaya çalıştığım kısım genellikle bu kısım. Yani hücre bölünmesi kontekstinde bu proteinin mekanizması, nasıl hücre bölünmesine katkı sağlıyor, yardımcı oluyor gibi. Peki bunları bilmek için ne gibi teknikler kullanıyorsun? Temel olarak mikroskop kullanıyorum. Böylece, çünkü proteini izleyebiliyorum hücre bölünmesi sırasında. Live cell imaging yapıyoruz. Yani canlı hücrenin bölünmesi sırasında kendi proteinim genellikle bir floresan proteinle birlikte bağlı ve böylece ben onu mikroskop altında görüntüleyebiliyorum. Bunun dışında proteinlerin birbirleriyle olan etkileşimlerine bakmak için, benim proteinimin diğer proteinlerle olan etkileşimine bakmak için gene protein izolasyonu yapıyoruz, Western blot yapıyoruz, immunoprecipitation yapıyoruz. Also diyeceğim. Bir de lipidlerle de interaction olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir proteinin membrana bağlanıyor ama bir protein aracılığıyla mı bağlanıyor yoksa direkt lipide mi bağlanıyor, bunu da bilmiyoruz. O yüzden bunu da anlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden lipid
bazı teknikler de kullanıyoruz. Mass spektrometri kullanıyoruz oldukça. Özellikle bizim labda. PTM'e baktık. Post Translational Modification, yani protein üretildikten sonra protein üzerinde gerçekleşen kimyasal değişikliklere de baktık. Çünkü bu değişiklikler de proteinin membrana gitmesini sağlıyor olabilir. Genel olarak bunların araştırmalarını yapıyoruz. Peki bu kadar hızlı gerçekleşen interaksiyonlar proteinler arasında bunları normal konfocal mikroskoplardan incelemek mümkün mü? Yok, maalesef değil. Yani Koç Üniversitesi'nde ben Leica'nın konfokolini kullanıyordum. Ve orada lazerle tek tek görüntü alındığı için en kısa alabildiğim görüntü live cell imaging'de, yani hücre yaşarken görüntü aldığım şartlarda 30 saniyede bir görüntü alabiliyorum. Aslında kısa gibi görünüyor ama benim şeyim için çok uzun bir süre, çalışmam için çok uzun bir süre. Çünkü hem hücrenin bölünmesi, sitokinez dediğimiz kısım çok kısa sürüyor. Bir 5-10 dakikalık bir süreç sadece. Hem de bu kutuplarda bilep dediğim kabarcıkların takibi için çok kısa bir süre. Çünkü biz bunların oluşup kapanması böyle saniyelerle gerçekleşen şeyler. Ve 30 saniyede bir görüntü aldığım zaman ben bunları kaçırmış oluyorum. Bu yüzden de EMBO'ya başvurdum. Erdinç sağ olsun, onunla birlikte tanıştık, konuştuk. EMBO da bana dedi ki madem sizin üniversitenizde böyle bir imkan yok, bu mikroskop senin için yeterli değil ve daha iyi bir mikroskopa ihtiyacım var bunun için. Bu yüzden Erdinç'in labına gidebilirsin gibi bir anlaşma yaptık EMBO'yla. EMBO'nun aslında amacı da bu. Yani yetersiz kaldığınız bir projede, noktada daha iyi bir laboratuvarla işbirliği yapmanızı sağlıyor. O yüzden de buraya geldim lattice slash sheet kullanmak için. Bana katkısı ne oldu buradaki lattice slash sheet mikroskopun? Konfokaldeki gibi tek tek lazerle taramak yerine aynı böyle bir düzlem gibi tek seferde bütün hücreyi tarayabiliyor. Böylece ben aslında millisecond, yani milisaniyelerle görüntü alabiliyorum. 30 saniyeden 400 milisaniyeye inmiş oldum yani şu anda. Hem daha büyük bir hacim oluyor hem 3 boyutlu da oluyor. 3 boyutlu da aynen görüntü alabiliyoruz. O da benim için çok önemli. Çünkü bu bilepler de çok dinamik. Ayrıca hücrenin kendisi de çok dinamik. Sonuçta bir membrana baktığımız zaman hücrede 2 boyutlu bir şey anlamak çok zor. Çünkü nereye nasıl lokalize olduğunu görmemiz de çok zor. Ama lattice slash sheet kullanarak bütün düzlemi taradığı için direkt 3 boyutlu bir hücre bölünmesi videosu çekebiliyorum. Hatta burada benim proteinimin nasıl diyeyim, biriktiğini görebiliyorum. Ve bölünmesini de çok rahat görebiliyorum. Buna paralel olarak şu ana kadar senin mesela doktora projende en heyecanlandıran araştırma sonucu ne oldu? Yine bu mikroskopla alakalı oldu. Ben buraya gelmeden önce 30 saniyelik videolarla kabarcıklarda, bilep dediğimiz kabarcıklarda anlamaya çalıştığım şey aslında şu. Benim proteinim burada bir görevi var. Bileplerde bir görevi var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu anlamak için de ben bazı bildiğimiz, literatürden bilinen, tanınan bazı proteinler kullandım. Çünkü onlar zaten bilebin oluşumunda, regülasyonunda, işte büyürken veya geri çekilirken oraya gittiği, lokalize olduğu biliniyor. Ben bunları kırmızı floresan proteiniyle birleştirdim. Bu proteinleri kendi proteinimde yeşille birleştirdim. Ve live cell imaging yaparken, yani yine mikroskopta görüntü alırken hangi proteinin bu bilep membranına gittiğini bulmaya çalışıyorum. Hangisinin ilk önce lokalize olduğunu. 30 saniyelik görüntülerde bunu hiç anlayamıyoruz. Çünkü bir bakıyorsun hiçbiri yok. Bir bakıyorsun hepsi orada. Hani arası yok çünkü. Ama burada millisecond'la görüntü alırken lattice slash sheet'te o kadar keskin bir şekilde gözümüzle ayırt edebileceğimiz kadar belirgin bir fark var ki. Yani mesela aktin önce membrana lokalize oluyor. Ben bunu görebiliyorum. Önce kırmızı var görüntüde. Ondan sonra böyle birkaç saniye sonra yeşil geliyor. Ve bunu bu gözle ayırt edebilmek beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü daha önce muhtemelen görülmemiş, yapılmamış bir şeydi. Yani onu orada fark etmek gerçekten beni çok gaza getirdi yani. Hani neler yapabiliriz var. Ve bu şekilde de mekanistik olarak anlamakta bir adım daha öne geçmiş oluyorsun. Tabii, kesinlikle aynen öyle. Peki gündelik hayatın nasıl geçiyor laboratuvarda? Çok yoğun geçiyor bence. Sabah kalkıyorum. Zaten bir önceki günden ya da hatta genellikle pazartesiden haftanın planını yapmayı seviyorum. Çünkü önümüzü görelim. Hani ona göre
deneylerin çoğu bir günde yapabilen deneyler değil, sen de biliyorsun. Yani arkası ardı ardına gelecek deneyler olduğu için planlama önemli oluyor. O yüzden sabah geldiğimde zaten planlamış olduğum işlerle başlıyorum. Hücre kültürüne girmem gerekiyorsa sabahtan giriyorum genelde hücre kültürüne. İşte maillerime bakıyorum. Atılması gereken mailler varsa atıyorum. Yemek yiyorum. Sonrasında tekrar bir analizim, mikroskop analizim varsa onun başına oturuyorum ya da figür yapıyorum. Protokol oluşturuyorum. İşte TÜBİTAK raporları var. Ne bileyim tez izleme raporları var Boş falan. kalmıyorsun ya. Ki hiç boş kalmıyoruz kesinlikle. Ha. Bir de başka sorumlulukların da var galiba, bahsetmiştin bana. Evet. Aynı zamanda Koç'ta biz asistanlık yapıyoruz. Programımızın içerisinde olan bir sorumluluk bu da. Yani bazen öğrencilerin laboratuvar derslerine giriyoruz. Onların işte raporlarını okuyoruz, deney raporlarını okuyoruz veya derslerin, hocaların verdiği derslerin sınavları, işte quizleri vesaire onların sorumluluğu bizde oluyor. Bir taraftan da onlarla uğraşıyoruz. Peki nasıl hissediyorsun? Bir zaman sen değerlendiren öğrenciydin. Şimdi sen artık öğrencileri değerlendirmeye Aynen başladın. öyle. Gerçekten anlıyorum şu an bizim kendi asistanlarımızın neler çektiğini Evet. anlıyorum. Çünkü bazen o kadar komik şeyler geliyor ki önümüze. Bazen de hani insan gurur bile duyuyor yani. Özellikle senin anlattığın bir şey raporda böyle önüne anlattığın şekilde gelince diyorsun ne güzel bir şey verebilmişim ne Süper. insanlara. Bazen de diyorsun ki duvara anlattım herhalde yani. Hiç alakasız şeyler gelmiş. Bu duygular tarif edilemez yani. Çok güzel. Aynen. Son olarak da şeyden kapatabiliriz. Senin buradan öğrencilere vermek istediğin tavsiyeler var mı? Özellikle genç öğrenciye, lise veya lisans düzeyindeki öğrencilere. Yani lise öğrencileri için şunu söyleyebilirim. Sevdikleri işi bulmaları çok önemli. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ama bunu nasıl yapabileceklerini daha çok o işin içine girerek bulabilirler. Şu an her şey çok daha kolay. İşte YouTube'da videolar var, ne bileyim, araştırması çok kolay. İnsanlarla konuşup iletişime geçmek kolay. Facebook, bilmem, Twitter falan. Hani bunları kullansınlar. Benim işime yarayan şeylerden bir tanesi şeye gitmeden önce, bölümü seçmeden önce bölüm derslerine bakmaktı. Çünkü yani lisede hiç sevmediğim dersler almıştım. Edebiyat, coğrafya gibi ve bir daha bunlara dair hiçbir şey almayacağıma kendime söz vermiştim. O yüzden böyle bölüm derslerine girip hani hangi dersleri almak beni mutlu edecek diye tek tek bölümlerin derslerine baktım ve hani genetik benim için çok heyecan vericiydi. Yani her bir dersin başlığı ayrı heyecan vericiydi. O yüzden ona biraz da dayanarak seçmiştim. Ben bunu şeyi kullanabilirler bence. Sevdikleri dersleri alacak şekilde bölüm seçsinler diye düşünüyorum. Lisanstakiler için de Türkiye'deki master programları daha kapsamlı yurt dışından. Yani o yüzden bence Türkiye'de master yapabiliyorlarsa yani eğer nasıl diyeyim yurt dışına gidebiliyorlarsa tabii ki gitsinler. Onda bir şeyim yok. Ama master'da Türkiye'de kalmak aslında kötü bir seçenek değil. Çünkü yurt dışında Avrupa'daki programlara göre çok daha kapsamlı. İlk günden itibaren laboratuvarda oluyorsun. Bir projenin içerisinde yer alıyorsun. Hani 2 sene boyunca deney yapıyorsun. Belki 3 sene boyunca yani makale çıkartanlar oluyor bu süreçte vesaire. Ama Avrupa'da bu süreç 6 ay yani. 6 ay bir proje yapıyorsun ve çıkıyorsun bu kadar. O yüzden Türkiye'de master yapmak kötü değil. Şansları varsa değerlendirsinler. Ama doktora için yurt dışını tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü Türkiye'de master yaptıktan sonra biraz daha ufkun açılması gerekiyor böyle. Bilimsel olarak yeni fikirler üretebilmek, networkler kurabilmek, hani hem anlatabilmek hem dinleyebilmek gerekiyor bu bilimsel camiayı. O yüzden de eğer Türkiye'de master yaptılarsa yurt dışına doktoraya gitmelerini öneriyorum. Çünkü devamında doktora için Türkiye'de kalmak biraz insanı köreltebiliyor yani. Hani o vizyonunu açabileceğin halde çok açamadan kalıyorsun. Ya da eğer şu anda Türkiye'delerse de hani böyle sürekli konferans, ne bileyim toplaşma, insanlar geliyorsa seminer, bir yerlere gitmek seminer, sürekli böyle insanlarla tanışmaya yönelik bir şey yapabilirler. Yani aslında işin özü şu ya Covid döneminde de biz çalıştık. Biraz benim doktoram Covid döneminde geçti. O yüzden ben bunun herhalde eksikliğinden dolayı bu kadar önemsiyorum. Ama yani insanlarla bir iletişim kurabilmek bilimsel camiada gerçekten insanı hiç hayal edemeyeceğin kadar ileri götürüyormuş. Hem fikirsel olarak yani yaratıcılığın da gelişiyor. Farklı yöntemler düşünüyorsun. Başkalarını dinlemiş oluyorsun. Hani çok kişisel gelişimini de çok etkiliyor.
O yüzden her fırsatta bunları değerlendirmelerini öneriyorum yani. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ne kadar erken bu tarz basamaklara atılırsan o kadar da avantaj olmuş olur. Aynen öyle. Beste çok teşekkür ederim Rica ederim. Ne tavsiyelerin demek. için. Ve senin doktora projende başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Ben de sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bir dahaki zamana kadar görüşmek üzere. Görüşürüz.